Disparoni ne demektir? Disparoni ağrılı cinsel ilişki demektir. Disparoninin kelime köküne baktığımız zaman Yunanca'dan geliyor. Birbiriyle uyumsuz yatak arkadaşı demek. Aslında tam karşılığını belirtmese de bizim sıkça kullandığımız bir kelime. Disparoni genellikle psikolojik ve organik kökenli diye ikiye ayrılıyor. Disparoninin %70 sebebi fizyolojik, fiziksel, organik hastalıklardan kaynaklanmakta. %30'u ise psikolojik kökenlidir. Psikolojik kökenli hastalıklara bakacak olursak, kişinin ilk geceyle ilgili korkuları, kaygıları varsa bu vajinal kasılmasına neden olmakta ve ilk birlikteliğini ağrılı, acılı geçirmesiyle beraber bu süreç böyle ne yazık ki belki de hayatının sonuna kadar devam etmekte. Ne kadar acı değil mi? Aslında kaygıyı bıraksa, korkuyu bıraksa, teslimiyet içinde olsa kadın zaten vajina kasları kasılmayacak, bu eylem ağrılı, acılı hale gelmeyecektir. Bazen de çocukluk yaşantılarından kaynaklanan cinsel istismar, cinsel taciz, sosyal olarak da ailede böyle baskıcı ortamda büyüme, ahlaki normların çok yoğun olduğu ortamlarda büyüme de cinsellikten ne yazık ki keyif almayı engellemekte ve kişinin cinselliğe kötü bir eylem olarak bakmasına sebep olmakta. Cinsel tacizi geçiren kişi kendini utanç içinde bırakılmış, hatta kendini suçlu günahkar ilan etmekte. Bu eylemi temiz ve güzel algılaması ne yazık ki mümkün olmamakta. Bunlarda neler yapabiliriz? Bunlarda biz çift olarak gelen kişilere genellikle cinsel terapiler başlayarak davranış terapileri, akupunktur tedavileri, fizik tedavi gibi tedavileri kombinleyerek ilerleyebilmekteyiz. Cinsel ilişki sırasında ağrı, acı, batma, yanma tariflerler bu kişiler genellikle. Toplumda bizim en çok karşımıza gelenler perimenopoz veya menopoz dönemindeki kadınlardır. Yani biz jinekologlara daha çok bunun için başvururlar. Bunun dışında vajinismus, cinsel eğitim yetersizliği, cinsel travmalardan kaynaklanan psikolojik sorunlar da temelinde yatmaktadır. Disparonide yani vajina girişinde yaşanan ağrıda biz ikiye ayırmaktayız. Birincisi yüzeyel disparoni, diğeri ise derin disparoni. Yüzeyel disparoni daha penis vajinaya girer girmez yaşanan acı, batma, yanma, ağrı hissidir. Derin disparoni ise penisin derin penetrasyonla vajinaya ulaştıktan sonra kasıklarda, belde hissedilen daha böyle kramp tarzında, zonklayıcı tarzda olan ağrı hissidir. Buradaki ağrı sürekli mi? Tekrarlıyor mu? Bazı ilişkide var, bazı ilişkide yok mu? Ağrının karakteri, kişinin uyarılıp uyarılmadığı, ıslanıp ıslanmadığı gibi biz temelde kişi bize başvurduğunda sorular sorarız. Buna göre de tanıyı koyup tedaviye odaklanırız. Disparoni kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de görülebilir. Erkeklerde genellikle peniste, testislerde, makatta, bazen kasıklarda, bazen de rektumda acı hissedilir. Erkeklerle ilgili kısmı ürolojiye bırakıyorum ve kadınlarla ilgili olan kısma geçiyorum. Kadınlardaki ağrı da genellikle vajina girişinde, bazen vulvada, bazen kasıklarda, bazen makat çevresinde, bazen de belde hissedilebilir. Ağrının yerine, şiddetine, süresine, tekrarlayıcı olup olmamasına, batma, kramp şeklinde olup olmamasına göre de tedavi şeklimiz değişir. Disparonisi olan kadınların ne yazık ki sonrasında cinsel fonksiyon bozukluklarından birkaç tanesi de olaya eklenmekte. Adeta bir zincir gibi, bir tren rayı gibi yola katara dizilir, bir sürü fonksiyon bozuklukları eklenir. Yani temel sebebi çözmeden diğer sebepleri çözmemiz mümkün olmaz. Disparonisi olan kadının cinsel istek azlığı, orgazm olamama, keyif alamama ve bir süre sonra da uyarılamama, ıslanmama gibi problemler geliştirmesi son derece normaldir. Şimdi bakalım fiziksel nedenler neler? Fiziksel nedenler eğer vajinası konjenital olarak gelişmemişse, kapalıysa bu kişinin uyarılma safhası güzel olsa bile
kendi cinsel deneyimden korkmuyor, kaygıları olmasa bile ilişki sırasında ağrı yaşaması özellikle ilk deneyimde son derece normal. Beraberinde kızlık zarı kalın, etli, kapalıysa yine cinsel ilişki sırasında ağrı yaşanabilir. İlerleyen dönemlerde özellikle üreme çağındaki kadınlarda vajinal enfeksiyonlar, yani kişide bir mantar varsa, bakteriyel bir enfeksiyon varsa, rahim ağzı yarası varsa, rahim ağzında polip varsa, rahimin içerisinde, vajinanın içerisinde yer kaplayıcı bir lezyon varsa bu kişiler de ilişkiden kaçınırlar çünkü ilişkide canları yanar. Ve tedaviler aslında son derece basit. Menopoz dönemine geldiğimiz zaman menopoz döneminde vücudumuzda östrojen azalır. Östrojen azalınca da vajinanın nemliliği ve vajinanın rugaları incelmeye ve kurumaya başlar. Bu kişiler yeterli kayganlaştırıcı kullandıklarında aslında cinsel ilişkide ağrı olasılıkları azalmaktadır. Vajinal kuruluğu olan menopoz dönemindeki kadınlarda biz ek olarak neler yapıyoruz? Son yıllarda gelişen teknolojinin yansımalarıyla karbondioksit lazer yapıyoruz vajinaya. Karbondioksit lazer vajinanın yeniden gençleşmesini, nemlenmesini ve kayganlaşmasını sağlıyor. Kişi hem ağrılı cinsel ilişkiden kurtuluyor hem cinsel ilişkiden zevk almaya başlıyor. Bununla beraber lokal östrojen tedavileri, lokal olarak bu bölgeye hyaluronik asit uygulamaları, radyo frekans gibi tedavilerde menopoz dönemindeki vajinal kuruluğun tedavisinde kullanılır ve çok güzel sonuçlar almak mümkündür. Yani kadınlar menopoza girdiniz, cinsel hayatınız bitti, cinsellik kabusunuz olmasın. O nedenle de hekiminize başvurup bu tedavi yöntemlerinden birini almanız sizin için ve evlilik yaşantınız için olumlu dönüşler almanızı sağlayacaktır. Bazı cilt hastalıkları özellikle üreme çağındaki kadınlarda işte herpes gibi, HPV gibi, sifiliz gibi, uçuk gibi bunlar genital bölgede yaralar yaptığı için kişinin ağrılı ilişkiye girmesine neden olabilir. Bunların tedavisi de gene ilgili uzmanlarca yapılır. Ağrılı mesane sendromu dediğimiz bir hastalıkta aslında cinselliğin içerisinde olmayan bir hastalık olmasına rağmen vajina ile mesanenin yakın komşuluğundan ötürü mesane hastalığının ağrısı vajinaya yansıyıp kişi cinsel ilişkide ağrı duyabilir. İlgili uzmana, üroloji hekimine başvurarak tedavi olabilirsiniz. İdrar yolu enfeksiyonları, idrarda taş, mesane tümörü gibi ürolojik hastalıklarda cinsel hayatınızı kabusa çevirebilir. Lütfen ilgili uzmanlara başvurup hayat kalitenizi yükseltin. Vajinal kuruluğa devam edecek olursak, şimdi doğumdan sonra kadınlarda vajinada bir miktar kuruluk oluyor. Sebebi annelik hormonlarının çok yüksek olması. İlk bir yıl özellikle emzirme döneminde kadınlarda vajinal kuruluk yaşanması son derece normal. Bir miktar cinsel istekte de azalma oluyor. Prolaktin dediğimiz emzirmeyi sağlayan süt hormonu nedeniyle. Bu dönemler kadınlar cinsel ilişkiden kaçınmak yerine su bazlı kayganlaştırıcılar kullanabilir efendim. Derin penetrasyonla olan cinsel ilişkideki ağrı, hani ikiye ayırıyoruz dedim ya, derin penetrasyon. Bu daha çok böyle organik hastalıkları gösteriyor. Yani penis vajinaya ulaştığında, derine ulaştığında eğer kişinin rahimde miyom varsa, rahimin iç tabakaları arasında adenomiyozis dediğimiz bir hastalık varsa, endometriozis dediğimiz rahim iç tabakanın olmaması gereken yerlerde bulunup ağrı yaptığı bir hastalıktır. Rahimin arka tarafında Douglas'ta nodüllere, bağırsaklar arasında yapışıklıklara neden olan bir hastalıktır. Bunların özellikle derin penetrasyonda, kasıklarında, bellerinde zonklayıcı, batıcı tarzda ağrılar olur. Tedavisi cerrahidir. Bazen de ilaç tedavileriyle kontrol altına alınabilir efendim. Doğumdan sonraki süreçte bazı kadınlar özellikle normal doğum yapmışsa perine bölgesinde kötü iyileşmiş epizyo-skarı dediğimiz yaralar olabiliyor. Bu yaralar ve yırtıklar iyi iyileşmemişse, iyi tamir edilmemişse, iyileştikten sonra tekrar açıldıysa ya da dikişler tutmayıp açıldıysa cinsel ilişki sırasında ağrıya, acıya neden olmakta. Bunlarınki ağrıları da genellikle yüzeyel disparoni dediğimiz şekildedir. Cerrahi olarak o kötü iyileşmiş yeri çıkartır, perinoplasti operasyonuyla eski haline yakın bir halde iyileşmesine
yardımcı oluruz ve bu ağrılar ortadan kalkar. Bazı ilaçlar var ki onlar da vajinal kuruluğa, cinsel istekte azalmaya, libido azalmasına neden olarak disporoni dediğimiz işte bu ağrılı cinsel ilişkiye neden olabilir. Şimdi onlar neler? Bunlardan bahsedelim. Doğum kontrol hapları, alerji ilaçları, antihipertansifler, antidepresanlar, sakinleştiriciler hayatınızı kabusa çevirebilir. Böyle bir durum olduğunda hekiminize başvurup ilaç değiştirme yoluna gidebilirsiniz. Bazı hastalıklar var ki primer aslında cinsel disfonksiyonun üzerine etkisi yok ama indirekt olarak cinselliği etkileyip cinsel ilişki sırasında ağrı duymanıza neden olabilir. Bunlardan bir tanesi eklem romatizması, bir tanesi şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, kalp hastalıkları ve bunun gibi başka sistemik hastalıklarda ne yazık ki cinsel hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Disparonide kadınların eşleriyle beraber cinsel çift uyum problemleri de ağrılı cinsel ilişki duymalarına neden olabilir. Eşi özellikle yeterli bir ön sevişme yapmadıysa, kadın yeterli ve uygun sürede uyarılmadıysa vajinal ıslanma yeterli olamayacağı için ağrı duyabilir. Partnerlerinde erken boşalma problemi, ereksiyon sorunu olan kadınların çift terapisi alarak bu konuda bir cinsel terapiste başvurup yol almaları onlar için iyi olacaktır. Eğer sizde bir disparoni varsa önce bir jinekoloji hekimine başvurmalısınız. Vajina girişinde, rahimde, yumurtalıklarda herhangi bir organik hastalık var mı yok mu açığa konduktan sonra olay psikolojik mi yoksa organik mi oluşuna göre tedavinizi hekiminiz düzenleyecek ve sizi yönlendirecektir. Ağrılı cinsel ilişki kabusunuz olmasın. Lütfen tedavinizi ve takiplerinizi aksatmayın. Bu videonun altına merak ettiğiniz konular hakkında yorumlar yazmayı, kanalıma abone olmayı ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayınız efendim. Keyifli, sağlıklı, mutlu cinsel yaşamlar dilerim.